Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RKS'nin başlangıç motosikleti olarak bildiğimiz 125 Pride modelini tanıtacağım. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşıma rica ettim. Kendisi bir motosiklet olduğu için. O yüzden dedim ki kardeşim gel birlikte bir güzel YouTube videosu çekelim. Hem kullanıcı olarak da hem de seninle soru cevap şeklinde almak isteyenler için de kafasına takılan soru işaretleri varsa onu cevaplayalım. Gelin birlikte motosikletin genel bir bilgi tanıtımını yapalım. Ondan sonra sizlere tasarım, soru cevap, kronik rahatsızlık, olumlu olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Bu videoda katkısı olan Volkan Harman kardeşime ve kameranın arkasında olan Soner Uzun kardeşime çok teşekkür ediyorum. RKS Pride 125, silindir hacmi 125 cc, yakıt tipi benzin, yakıt tankı kapasitesi 6,5 litre, maksimum tork 9000 Nm 6000 devir, maksimum güç 8,40 beygir 7000 devir, şanzıman tipi otomatik, soğutma hava soğutmalı, motor tipi 4 zamanlı tek silindir, ön ve arka fren disk, ön arka lastik 90-90-12, uzunluk 1990 mm, yükseklik 1160 mm, genişlik 650 mm, dingil mesafesi 1260 mm, mi yük 246 kilogram, net ağırlık 96 kilogram, ön far led, arka far led, göstergesi dijitaldir. Motor tipi karbüratörlüdür. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi RKS Pride 125 modelini tanıtacağız sizlerle. Sağ olsun Volkan Harman kardeşimizin kendi şahsi motosikleti. Dedim ki böyle bu motosiklet nasıl, iyi mi? Tavsiye eder misin kullanıcılarına? Almadan önce hala sıfırları var piyasada ve 55-65 bandı arasında. Kendisine olumlu olumsuz yönlerini soracağız. Aynı zamanda da video başlamadan önce aşağıda abone ol kısmına tıklarsanız, bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz ve istediğiniz içerikler varsa, motosiklet tanıtmamızı istediğiniz motosikletten yorum kısmına yazarsanız çok seviniriz. Volkan, bu senin motosikletin. Öncelikle kaç yaşındasın ve ilk motosikletin mi? Bize biraz kendinden bahset. Ben 23 yaşındayım abi. Sakarya'dayım. Bu üçüncü motorum benim. Üçüncü motoru. İlk başlangıç motosikletin neydi? Başlangıç olarak Küba Zenzero vardı bende. Tamam. O zamanlar ek olarak paket servis falan yapıyordum. Onu tercih etmiştim. Scooter. Kuba Zenzero 50'lik mi 125? 125'ti yine. 50'likte başlamadım ben. Kullanmadım. Tamam, gayet güzel. Onu sattım. Paketi bırak. O zamanlar maddi durumda bir sıkıntı vardı yani. Düzelttikten sonra sattım. Böyle bir gezmek için motor aldım yani. Bunun ikinci sahibisin değil mi? İkinci el aldın. Sahibiyim aynen. Kaç binde aldın? 2000'de aldım. 2000'de aldın. Şu an kaç binde oldu? 3000'de. 3000'de. Yani 1000 kilometrelik bir tecrübe edindin. Az çok bu süreçte az çok sana bir şeyler katmıştır olumlu olumsuz yönlerine. Peki 125 cc kanunu geldi artık. Biliyorsunuz artık araç ehliyeti sahipleri kursla eğitim alarak 125 cc'ye kadar artık araç sınıfı ehliyetleri kullanıyor, B sınıfı sürücüleri. Peki bize olumlu yönlerinden bahseder misin? Abi olumlu olarak Görünüşü çok güzel. Ya şöyle bir bak böyle. Ya böyle oturup bir yerde sahilde insanların dikkatini çekebilecek. Üstünde bir resimlik bir motosiklet. Evet, İtalyan motorlarını andırıyor öyle. İtalyan modelleri birebir. Başka ne olumlu yönleri? görüntü açısından bir. Tamam. Sen bunu niçin almıştın Volkan? Eşim almışım ben normalde bunu. Tamam. Gezmek için, dolaşmak için. Eşin kullanmadı mı yoksa? Normalde kullanmıyordu. Hep elektrikli bisiklette falan büyümüşler. Sonra buna geçtim. Eşim bu modeli beğenir ya bundan. Yani mesela ben bir bayan sürücüyüm. Ehliyeti yeni aldım. Aslında şehir içinde dediğin gibi yani bu motosiklet kullanılabilecek motosiklet. Hani kibar, hakimiyeti kolay. Yani şahsen bir bayan sürücümüz yeni bir ehliyet alsa A2 sınıfı aslında başlangıç motosikleti diyebiliriz. Neden? Başlangıç seviyesi ilk sefer ehliyet alır almaz kullanılabilecek bir motosiklet. Parçası ucuz, bakım maliyetleri ucuz. Bulunanmıyor. Aynen. RKS Türkiye'de bayağı kendini sevdirmiş bir marka. Uzak Doğu markası. Çok modelleri var. Yani 50 cc'den tut 500'e kadar benim bildiğim kadar var şu an piyasada. Görünüşleri güzel. İtalyan kopyası. Olumsuz yönleri ne peki? Bunda beğenmediğin yanlar neydi? Aynaları normalde yuvarlak oluyor bunların. Metal. Evet, Kaplı. metal oluyor. Ben onları çıkardım çünkü açı tam net alamadığım için. Arkayı iyi göstermediği için onları değiştirdim dedin. Tamam. Hareket halindeyken arka çantadan ses geldiğini söyledin. Çok cızırtı yapıyor. Aynen. İlk kalkışlarda tahmin ediyorum. Evet. İlk kalkışlarda bir titreşim olduğu için o çantadan ses geliyor. Torpido kötü dedik. Torpidoyu çok eğimli yapmışlar. Aşağı doğru yapmışlar. Şarj yeri var ama eğimden dolayı telefonu da koyamıyoruz dedin sen zaten. Aydınlatması nasıl bunun gece? LED olduğu için aydınlatmasında bir sorun yaşamıyorum zaten. Tamam, güzel. Lastikleri büyük ihtimal naylon çim markası geliyordur. Ama üzerindeki lastikler Anlas taktırmış. Evet. Önceki sahibi tahmin ediyorum. Kış lastiği Anlas'ın. Başarılı bir lastik. Çok sağ ol Volkan. Öncelikle bu motoru bana tanıtmam için sunduğun için de teşekkür ediyorum. Aynen sonra. Şimdi bu motosikleti bir de yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, Volkan kardeşimiz ağzına sağlık. Öncelikle motosikleti tekrar bize tanıtıldığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim motosikletin genel şeyine. Öncelikle far kısmı, çerçevesi çok güzel. LED öncelikle. Kontağa bastığımızda, şöyle baktığımızda çalıştıralım. Çalıştırmadan maalesef ki ışık yanmıyor. Böyle kısa farı, uzun farı da şurada tuşu var.
uzun farı, kısa farı. LED far olduğu için gece aydınlatması gayet iyidir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ve açılışta park lambalarının olması çok güzel. Sinyalleri de sıralı LED yapmışlar. Gayet güzel. Çok tatlı böyle hani motosiklet kanadı gibi olmuş. Krom LED detaylarına gelelim. Şu RKS logosu bayağı kaliteli gözüküyor. Parça kalitesi de gayet iyi. Kalın plastik. Ondan sonra buradaki biraz sanki çamurluk emanet duruyor. Bilmiyorum, vidalarım gevşemiş. Buna bir baktır Volkan bu arada. Jant 90-90-12 diye gördüm. Burada bakarsak 90-90-12 jant. Arkası da aynı şekilde 90-90-12. Gösterge kısmına gelelim. Gel böyle Volkan. Göstergesi elektronik. Burada dokunmatik. Altta şeyleri, tripleri, kilometresini. Burada saat, kilometre, yakıt, hız. Ondan sonra burada da devirini gösteriyor. Burada stop etme tuşu. Bu herhalde burada bir dörtlü flaşör yeri bırakmış ama koymamışlar. Burada uzun kısa tuşumuz var. Uzun yandığı zaman burada gözüküyor. Kısa yandığında kapanıyor. Burada sinyaller de bu aşağıda sağlı sollu yanıyor. Kornası da gayet iyi duyulabilecek bir şekilde. Kontak kısmı bu şekilde. Off'u aldık. Böyle geriye doğru çevirdiğimizde koltuk altı açılıyor. Koltuk altında da burada tüm bu tür modellerinde genelde benzin depoları burada oluyor. Ve buraya kas sığmaz da buraya işte eldivenli, ufak tefek işte bez, takım taklavat koyabilirsin. Sele'ye gelelim. Sele 2 kademeden oluşuyor. Burada zaten vida yerleri var. Bu herhalde ayrı olarak çıkıyor. Selesi gayet iyi. Yumuşak. Aşırı derecede çok yumuşak. Zaten bunu birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi çok yumuşak. Artçı tutamaçları metal. Öncelikle sağlam. Aynı zamanda da egzozda şöyle güzel bir krom detay vermişler. Krom bir detay var. Burada stoplar var. Stoplarda zaten aynı şekilde. Bu da LED çerçevesi. İçinde yananlar da LED. Tekrar böyle bir maç verelim. Burada bir çerçevesi LED detay var. Partları yine aynı şekilde çok güzel. Yani aslında tasarımı çok güzel bir motosiklet. Frene bastığımızda da ortadaki ışıklar yanıyor gördüğünüz gibi. Yani akşam karanlığında fark edilebilir. Sinyaller de aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Bunu stop edelim. Direksiyon zaten her zaman bildiğimiz gibi koltuğa içine çevirip sola doğru çevirdiğin zaman direksiyon kilidi yapılır. Bir tane askı aparatı koymuşlar ama çok kaliteli değil, ne yalan söyleyeyim. Çok oynuyor. Yani bu fazla 2-3 kilo bir şey taşıyabilecek kapasitede. Burada torpido alanı var. Biraz sert açılıyor. Bu şekilde. Burada çakmaklık yeri var ama maalesef ki yani buraya ben telefonumu koysam veya en basit cüzdanımı koyayım, bak kayıyor. Abi niye buraya şöyle şuraya bir tane bir set yapsaydılar daha bir kullanışlı olurdu. Tahmin ediyorum burada da şase numarası yazıyor. Kapağı var. Burada da aynı şekilde. Yani güzel. Tasarım çok güzel. Her şey çok güzel ama gerçekten olumsuz yönleri hiç güzel değil. Çünkü adam burayı düzgünce kullanamadıktan sonra bu motosikleti neden biliyor ki? Çünkü adam ne kadar kullanışlı olursa o kadar onun için iyi oluyor. Sıfır aldığınızda üzerinde geliyor bu top case. Bu top case'e de bir tane kas sığıyor ama Volkan karşımız dediği gibi buralara kapı fitilleri, plastik, laylon fitiller koyarsanız trafik halinde ses yapmaz. Cızırtılı ses yapıyormuş. Tam oturmadığı için tahmin ediyorum. Başka genel anlamda motor enjeksiyonlu değil, karbüratörlü bir motosiklet. O yüzden hani kış aylarında belki biraz zor çalışabilir. Şu basamak detayları çok hoşuma gitti. Şu krom detayları çok hoşuma gitti bir nebze. Şu basamak yeri çok güzel. Kaymıyor ayağınız. Yani çok güzel yapmışlar. Ama artçı şeyi pek kullanışlı değil gibi geldi bana. Keşke şurada bir çıkıntı olmasaydı da düz olsaydı. Hani insanlar bir su veya bir eşya, bir düz koli taşırken rahat edebilseydi. Keşke bu bir olumsuz yön diyebiliriz ama burada bir İtalyan havası yaratmışlar, öyle tahmin ediyorum. RKS nasıl bir motosiklet? Gayet ucuz. Her insan alabileceği taksitle de veriyorlar çoğu bayiler. Nakit fiyatına da indirim yapacaklarına eminim. Şu an Nisan ayındayız. Nisan ayında güncel fiyatları 55.000 ile 65.000 TL arasında değişiyor. Yani bayiden bayiye değişiyor. Dediğim gibi nakit giderseniz belki 50.000 liraya kadar düşebilirler. O yüzden alınabilecek motosiklet mi? Evet. Çünkü 125 cc. Yani şöyle baktığınız zaman aslında 50 cc gibi duruyor ama genel anlamda 125'lik havası yok yani. Baktığınızda bir 50 cc 80'e çevrilmiş gibi falan gözüküyor ama Bakalım gaz tepkimesi nasıl? Hızlanması falan gayet iyi. Böyle gaza bastığın zaman ben gidiyorum hani. gayet güzel. Yani Volkan kardeşimin dediğine göre 90-100'ü rahatlıkla yaptığımı söyledi. Gayet iyi, hatta çoğu motorlar bu nasıl bir 125'lik cc. Solladığını kalkışları falan iyi olduğu için. Büyük ihtimal karbüratörlü olduğu için yakıtı çok verdiği için %80 kalkışlar. Bir de çok yaktığını söyledi şey içinde. Tabii ona hiç hesaplamamış 100 kilometrede kaç yaktığını ama aşağı yukarı 3.5 ile 3-3.5 arası yakıyormuş 100 kilometre ortalaması. Bu da 125 cc. Yani normalde aslında fazla ama yine de değer mi? Değer. Yani başlangıç olarak hani görünüm olarak binilebilecek bir motosiklet. Şimdi bunu tek kişi olarak bir bakalım. Hem de artçı olarak bir binelim. Nasıl bir şey yapıyor? İlk önce motorumuza bindiğimizde bu şekilde. Oturuş pozisyonu çok güzel. Böyle şey içinde pıt 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 pıt. Öncelikle oturuş pozisyonu bu şekilde. Öncelikle baktığımız zaman fena değil.
şehir içinde. Gidebileceğiz. Açı ayarları dar ama buraya uzatamıyoruz. Keşke şöyle biraz uzatabilseydiniz ama böyle 90 derece oturabilecek şekilde tasarlamışlar. Da böyle düzgün bir şekilde şehir içinde hafif böyle bir yarım kaskı takacaksınız böyle. Şehir içinde yaz aylarında kullanabilecek. Direksiyon manevrası güzel. Bayağı dönüyor. Şehir içinde baktığımız zaman kıvraklığı da gayet güzel. Yani dengesi falan gayet iyi. Kendine güzel gidiyor. Hani öyle çekme falan yapmıyor. O da güzel. Yaz sezonunda başlangıç 55-60 bin bandında alabileceğiniz sıfır motosikletlerden biridir. Frenleri gayet güzel. Yani bir Japon demesek de güzel. Bir Çinliye göre de güzel bir motosiklet. Gelin bir de artçı deneyelim bunu. Evet arkadaşlar, şimdi bu motora 2 kişi nasıl binileceğini göstereyim. Mesela şu an 2 kişi binelim. Volkan'ım, ben hazırım. Binebilirsin. Yani şu an böyle ayaklarını koy, basamak yerine bile sığmıyor. Bu çok kötü. Yani ben böyle ışıklarda durdum, bu adam rahatsız oluyor. Çünkü ayağını düzgün koyamadığı için rahat, konfor alamıyor. Aynı şekilde bunun ayağı bana değdikten sonra bir anlamıyor. Keşke şuraya bir açılır kapanır ve kanat yapsalarmış. Ama yapmamışlar. Yani işte dediğim gibi görünüşü bozmasın diye herhalde böyle düşünmüşler ama ya pek 2 kişi için yani uzun yolda eziyet olan, şehir içinde buradan markete bin. Yani burada işte sahile inerken in. Ama yarım saatten sonra insan eziyet gibi olur. Kol, bacak kasları ağrıyabilir. O yüzden genelde tek kişilik olarak düşünmüşler ama 2 kişilikte daha konforlu olsaymış daha iyi. Selesi çünkü çok yumuşak. Arkada sele nasıl yumuşaklığı? O taraf iyi de arka taraf Sert mi? biraz daha sert. Süspansiyon nasıl peki şehir içinde kullandığın Volkan? Yine ön takım çok iyi. Arka takım biraz ona nazaran kötü yani. Ama süspansiyon, arka süspansiyon biraz sert gibi. Arka süspansiyon böyle vurdukça şey yapıyor hani sertliğini hissediyorsunuz. Allah'tan koltuk yumuşak. Koltuk yumuşak olmasa vay halimize. Demek ki arka süspansiyonu sert tutmuşlar herhalde. Buradan değiştirilebilir ama yani. Bence de değiştirebilir. Yani ilk dokunuşu zaten tamam. Bunu bir de şehir içinde tanıtalım bakalım bir. Evet arkadaşlar, tasarımını genel olarak bahsettik. Bir de bunun bir sesine bakalım. Sesi nasıl acaba? Gerçekten tatminkar bir sesi var mı? İlk önce şöyle bir bakalım, çalıştıralım. Böyle bir tok bir sesi var. Bakın burada titremeye başlıyor zaten titreşimde. Tıkır 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 ötüyor. Şu an hatta arka çantada titreşimini duyuyorum. Şöyle bir titreşim geliyor bana arkadan böyle rrrr diye böyle sesler duyuyoruz. Normal çalışma sesi. Soner, şimdi bir ara gazı verir misin? Yani normal böyle scooter'ın nasıl çalışıyorsa tok bir sesi var. Motor sesi. Gayet güzel. Bunlar da kronik olan kilometre telleri kronikmiş. Sıfırı gösteriyor. Demek ki bunlar gerçekten çok kronik. Kronik olduğu için de gördüğünüz gibi kilometre şu an çalışmıyor ama burada dokunmatik ekranda sıkıntı olmuyor. Burada kopuyormuş genelde. Lastiğe yakın olduğu için ısınmadan kaybettik. Zaten burada videosu çıkmış. Şurada kopuyor zaten. Kendisi tamir etmeye çalışmış ama bu kilometre teli elektronik olduğu için genelde kopuyormuş. Yani önemli olan o, sen ona bakarsın, o da sana bakar. Kilometre teli. Ondan sonra bir de bu çanta sesi. Başka herhangi bir olumsuzluk yok bu motorda. 2000 bakımını mı 3000 bakımını söyledi bana Volkan. Hava filtresi, kayışma, bir şeyler değiştirdim dedi. 859 lira tuttu dedi şu anki servis fiyatı. Sorarım kendisine hangi bayide, hangi serviste değiştiriyorsa, bakımlarını yaptırıyorsa, eğer öneriyorsa kendisi, yorum kısmına onu da yazacağım. Başlangıç seviyesi olarak kullanılabilir. Şehir içinde benim motorum gösterişli olsun, resimlik olsun, her gittiğim yerde manzarada böyle kendini belli etsin diyorsanız güle güle güzel günlerde alınabilecek bir motosiklettir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, aynı zamanda bir sonraki tanıtmamı istediğiniz motosiklet varsa, ayrıyeten de benim bahsedemediğim olumsuz yönleri varsa yorum kısmına yazmanızı, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.